pro-Trumpçı kişiler şu an Trump'ı açık şekilde eleştiriyorlar ve desteklemeyeceklerini söylüyorlar bir sonraki seçimde. Bu herkes için büyük bir hayal kırıklığı. Bence şu an, yani şu görüntü olarak söyleyeyim, yani Amerika'da 27 senedir ben buradayım. Ben hiç bu kadar İsrail karşıtlığı görmedim şimdiye kadar. Yani şu an yaşadığımız Amerika'da bu Gazze olaylarından başlayarak bugüne kadar bu kadar İsrail karşıtlığı görmedim. Amerika'da bir şok var. Yani bir şekilde bir şok var ve o şoku yaşıyorlar gibi geliyor. İsrail'deki İran saldırılarını görüyoruz. Ya bunu beklemiyorlardı. Yani İran'ın diğer Amerikan üslerine olan saldırılarını beklemiyorlardı. Akşamlar 7 Mart Cumartesi akşamı özel yayınla karşınızdayız. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları, İran'a dönük saldırıları bir haftayı tamamladı. Bölgede sıcak gelişmeler var. Uluslararası gündem oldukça yoğun. Bugün İran 26. dalga operasyona başladı. Ağır misillemeler, ağır kayıplar verdiriyor Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e. Ürdün'de Amerika'nın can damarı olan bir radar kullanılamaz hale geldi. Yine İsrail Lübnan'a saldırmaya devam etti gün boyu ama operasyonlar başarısız oldu. Buraya da yakından bakacağız bir yandan. Tel Aviv'de gün boyu sirenler çalmaya devam etti. Hala da ediyor. Bir yandan da İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan önemli açıklamalar geldi. Özellikle komşularla ilişkiler konusunda buraya da yakından bakacağız. Trump tehditlerine devam ediyor. O tehditlerde bugün çok ağır bir darbe dedi İran için. Neler olacak yakından süreci takip ediyoruz. Bir yandan da İran İstihbarat Bakanlığı özellikle Mescid-i Aksa ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Burada bir sahte bayrak operasyonu gerçekleşebileceğini söyledi. Konularımızdan biri de bu olacak. Yine Doğu Akdeniz'de de hareketlilik var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğiyle ilgili de Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması vardı. Hepsini, daha fazlasını, son dakika gelişmelerini, bölgedeki hareketliliği konuşacağız. Değerli konuklarıma hemen döneyim. Stüdyoda Görev Vakfı Başkanı Sayın Erkan Önsal var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Ve Ulusal Kanal Dış Haberler Şefi Sayın Kıvanç Özdal hemen yanımda. Hoş geldiniz. Merhabalar Bengü Hanım. Uzaktan bağlantıda Sayın Kemal Erkan bizimle, Amerika'dan bağlanıyor. Siyaset uzmanı Kemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Bengü Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Amerika'daki misafirimize hemen dönelim. Kemal Bey, şimdi Erkan Bey değerlendirmelerini yaparken dedi ki eleştirdiği Biden'ı geçti. Kamuoyunda bir karşılığı yok. Stratejik olarak Amerika bu savaşı zaten kaybetmiş durumda. Dolayısıyla oradaki medyaya yansıyan ve Trump'ın İsrail ile beraber Netanyahu ile birlikte başlattığı İran'a dönük o saldırılarla ilgili yankıları da merak ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki büyük bir kısmı da gölgeleniyor. Sizin radarınıza neler takıldı? Nasıl anlatırsınız bize oradaki durumu? Öncelikle tekrardan iyi akşamlar. Hoş geldiniz tekrar. İran halkı için bir başsağlığıyla başlamak istiyorum. Maalesef talihsiz bir olay yaşanıyor şu an. Herkesin acısını paylaşıyoruz. Bunlar ortak acılarımız. Bunun bilinmesini istedim. Yani şu anda bizim buradaki Amerika'daki yayınlara baktığımızda farklı medya kanalları genel olarak bir support, bir destek yok böyle bir savaş için. Evet. Şimdi Trump'ın seçim sloganı barıştı. Ve buna dedi, değil mi? Cumhuriyetçilerin hepsi bu konuda Trump'ı destekliyordu. Ve şu an biz bir şekilde bir savaşın içindeyiz. Birden fazla bir savaşın içindeyiz. Zaten Amerika'daki belki farkındalık da biraz değiştiği için artık mesela daha önce Trump'ı çok destekleyen işte Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens gibi çok pro-Trumpçı kişiler şu an Trump'ı açık şekilde eleştiriyorlar ve desteklemeyeceklerini söylüyorlar bir sonraki seçimde. Bu herkes için büyük bir hayal kırıklığı. Şimdi buradaki tabii Orta Doğu'ya baktığımızda Orta Doğu'daki dinamikleri anlamadan, buraya bir strateji olmadan girilmesi ihtimali var mı? Var tabii ki. Çok büyük bir hata. Ve zaten bu hatanın da belki bir şekilde şu an bedeli ödeniyor. Çünkü görüyoruz işte İsrail'deki İran saldırılarını görüyoruz. Ya bunu beklemiyorlardı. Yani İran'ın işte diğer Amerikan üslerine olan saldırılarını beklemiyorlardı. Bence şu an Amerika'da bir şok var. Yani bir şekilde bir şok var ve o şoku yaşıyorlar gibi geliyor. Dolayısıyla ben basında bütün işte aradım taradım yayın için de biraz daha hazırlanmak istedim tabii ki. Yok yani herhangi bir şekilde bu savaşı direkt destekleyen yani zaten halkın %80'e yakını böyle bir savaşın içerisinde olmanın gerekli olmadığını biliyorlar. Ama maalesef şu an bunun içindeyiz. Dolayısıyla özellikle spesifik olan bir şeyler varsa gireriz ama size bırakayım orayı.
Yani şöyle, hem kamuoyunda bir karşılığı yok, halk istemiyor. Biraz önce siz de bahsettiğiniz anketlere yansıyan rakamlar, medyada ve en önemlisi de senatörler, güçlü Trump destekçisi senatörlerin artık destek vermediği bir süreçten bahsediyoruz. Kemal Bey, sizinle devam etmek isterim. Şimdi Türkiye ile ilgili pek çok tablo konuşuluyor. Doğu Akdeniz'le ilgili hareketlilik, biraz önce Kıvanç Özdal ve Sayın Erkan Önsal da bahsetti. Burayla ilgili süreç, bir yandan da dünya medyasına yansıyan Türkiye ile ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de haberler ve gelişmeler vardı. Orayla ilgili bize neler aktarırsınız? Nasıl yansıyor süreç? Tabii şu anki durumda iki şey görüyoruz bu Amerikan basında. Bir tanesi, daha önce Türkiye'nin Orta Doğu'daki bir aktör olarak düşünmüyorlardı. Ve şu an biz ne görüyoruz? Türkiye'nin artık Orta Doğu'da bir merkez güç olduğunu kabul etmiş gibi gözüküyorlar. Yani bizim izlenimlerimiz böyle şu ana kadar. Çünkü enerji, savunma, diplomasi alanlarında Türkiye'nin ağırlığı çok büyük şu an. Zaten bunu siz de takip ediyorsunuz. Onun dışında Türkiye hem Batı hem de bölge ülkeleriyle konuşabilen yani çok az sayıdaki ülkelerden bir tanesi. Bu soruyu size sorarak önce başlayayım dilerseniz. Soru aklımda, söylediğim şey biraz evvel Türkiye'ye bakış açısıyla ilgili haberler ve gündem noktasında. Ama şunu da merak ettim, Nevruz Bey'i dinledikten sonra ve Amerika'da, Amerikan basınında, İsrail'in de tabii organize ettiği o haberleri izledikten sonra sadece füzelerle, silahlarla motive olmuş bir o ordudan, parayla belki motive olmuş bir ordudan İran'daki direnişe dair bu ses ne hissettirdi size, ne düşündürdü Kemal Bey? O doğru bir tespit. Çünkü zaten halkın savaş istemediğini net olarak görüyoruz. Yani az önce %80 dediğim zaman ben politikacılardan bahsetmiyordum. Belki halktan bahsediyorum. Kimse böyle bir savaşın içinde olmak istemiyor. Dolayısıyla tabii ki bu direkt silahlarla, belki silahların üzerine odaklanmış bir savaş. Şöyle bir şey var mesela, yani yine basında çıkanlardan bir tanesi, bazı işte Washington Post gibi gazeteler Kürt hareketlerini öne çıkarıyorlar. Bir şekilde hani Türkiye'yi belki hani biraz bizim yumuşak karnımız gibi düşünüp oradan vurmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda bunun Türkiye için çok hassas olduğunu düşünüyorlar. İşte sınır güvenliği açısından o bölgedeki Türkiye'nin politikalarını daha net bir şekilde eleştirirken şimdi daha dengeli bir ton hissediyorum. Şu ana kadar olan mesajlarda birinin bağımsız bir şekilde haber yapması pek mümkün olmuyor. O yüzden bu YouTuber'lar dediğimiz daha önce büyük televizyon kanallarında program yapan kişiler daha çok izlenmeye başladılar. Çünkü yani yine halkta, ben şöyle söyleyeyim, halk bunu desteklemiyor ve halk içinde bir uyanma var. Dolayısıyla artık bu mainstream medyayı izlemiyorlar. Onlar da görüyor artık, ana akım medyaya da tepki oluşmaya başladı. Bu bağlamda Kemal Erkan'a dönmek istiyorum. Amerika'dan siyaset uzmanı Kemal Erkan, şunu sormak isterim. Bir hareketlenme sağlanmaya çalışılıyor. Karadan da bir operasyon başlayacak söylentisi, ama Amerika'nın ya da İsrail'in İran'a karadan asker taşıyamayacağı gerçeği. Dolayısıyla terör unsurlarını hareketlendirme, onları çeşitli yönlerden takviyelerle ortalığı karıştırma, dolayısıyla Türkiye'nin hiç istemeyeceği tablolar gerçekleştirme derdindeler. Bununla ilgili medyaya yansıyanlar, konuşulanlar, senatörlerin dilinde neler var, bunları da merak ediyoruz. Şöyle bir durum var. Şimdi tabii ki Türkiye'nin pozisyonu çok önemli. Neden önemli? Şimdi ben sizi dinlerken bir taraftan da bakıyorum, acaba Hakan Bey'in ifadelerinde neler var diye. Evet. Şimdi bizim pozisyonumuz çok önemli. Şu anki bizim pozisyonumuz ve aceleci bir şekilde herhangi bir karar vermek, tüm unsurları görmeden büyük bir hata olur gibi düşünüyorum. Sanıyorum Hakan Fidan da onu açıklamaya çalışmış. Zaten Türkiye'nin şu an çok üst şekilde saygı görmesinin sebeplerinden biri, bugüne kadar ki bizim uyguladığımız siyaset, bu işte Karabağ'da oldu, Libya'da oldu, Rusya-Ukrayna savaşında oldu. Yani dolayısıyla bunu bizim gelmeden hani tam bir her şeyi görerek hareket etmemizin doğru olacağını söylüyorlar galiba. Ben ona katılıyorum. Şimdi şu var, acı derken ne kastediyorum? Mesela Amerika savaşa kendi girmeyebilir, kendi askerini sokmayabilir, ama bölgedeki sizin de söylediğiniz gibi terörist grupları ya da belki de çok yani iyi niyetli olup da çok belki her şeyi göremeyen insanları da kullanabilir. Evet. Bunu işte manşetlerine taşıdılar. İşte şu an bir Kürt haritası paylaşıyorlar. Bu provokasyon dediğimiz
sadece füze değil, yani bu yapılan bir işte kamuoyu algısı, yapılan haberler bir şekilde hani biz oradaki bir şekilde mesela bir harita paylaşıyorlar. Haritada Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi Kürdistan olarak gösteriliyor. Evet. Ve bunu yaparken bir taraftan da Türkiye'yi desteklediklerini söylüyorlar. Yani bu, şu an Türkiye'nin biraz yani bütün olayları tam olarak görüp yani çok iyi bir durumdayız Bengü Hanım. Türkiye'nin pozisyonu biraz çok eşsiz bir pozisyon. Yani herkesin olabileceği bir pozisyon da değil. O da bugüne kadar yapılan doğru politikalardan dolayı dış politika için söylüyorum. Yani şu an bizim acele bir karar vermemiz bence bunu başka bir seviyeye de taşıyabilir. Yani şu an bence yani odaklanılması gereken konulardan bir tanesi az önceki gösterdiğiniz video. Onları beklemiyorlardı. Böyle bir şey olacaklarını beklemiyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Şu an tam Venezuela'daki yaptıkları gibi gidip 3 saat içerisinde devlet başkanı alıp New York'a getireceklerini düşünüyorlardı. Yani ben bazen hani bu konularda biraz optimistik oluyorum. Daha önce de yayınlarda size söylemiştim muhtemelen. Ben de soru sorayım. Tabii. Şimdi Trump böyle bir savaşın içine itildi. Yani İsrail tarafından. Yok diyebilir miydi, diyemez miydi? Zor işler. Yani kolay açıklayabileceğim şeyler değil. Ama bence belki bunu da öngörerek, yani şu an kim en çok zayıflıyor derseniz İsrail zayıflıyor. Yani şunu söyleyeyim size, bu önemli, yani Türk halkının da duyması önemli. Gazze olayları başladıktan sonra Amerika'daki Z kuşağının ve birçok genç kişinin İsrail'le nefret durumuna geçtiğini görüyoruz yapılan savaştan dolayı. Ve şimdi bu yeni gelen İran Savaşı'yla beraber o popülasyon daha da büyüyor. Farklı demografiklere giriyor ve şu an yani Amerika genelinde İsrail dediğimiz zaman herkes bir kendi mesafesini koyuyor artık. 6 sene önce bu böyle değildi. Yani 6 sene önce bu böyle değildi. Yani dolayısıyla şunu söyleyebiliriz yani rahatlıkla. İsrail beklemediği bir durumla karşılaştı ve şu an bence onun paniğiyle belki başka hatalar yapabilirler. O hataları bizi ortak etmemeleri için biz Türkiye olarak daha sakin davranırsa. Kemal Bey, benim size bir sorum var müsaade ederseniz. O da şu. Şimdi ABD'nin Körfez'de ve İsrail, İran füzelerinin hedefi olduğu süre içerisinde şunu görmeye başladık. Trump dışında Trump'ın ekibi sessiz kalmaya başladı. Yenilgiyi Trump'ın üzerine mi yıkmaya çalışıyorlar? Yani Şahin görünümlü, işte vücutları Nazi askerleri gibi, Ukrayna'daki Naziler gibi o dövmelerle kaplı adamlara baktığımız zaman büyük bir sessizlik içindeler. Başarısızlık Trump'ın üzerine mi kalacak? Trump'ın etrafındaki ekip Trump'ı yalnız mı bırakıyor? Şu an iç politikada Amerika'da zaten Trump birçok farklı problemle uğraşıyor. Bu da onun üzerine daha bir tuzun biberi olduğu gibi söyleyeyim. Yani yanlış kişiler şu an Trump'ın yanında. O söylediğiniz kişiler çok enteresan karakterler. Böyle sanki yani bir şeyden yani eski böyle mankenmişler, başka bir işleri yokmuş, şimdi gelmişler o işleri yapıyorlarmış gibi. Onlardan bir tanesi bu hafta kovuldu işinden. Homeland Security'nin başında olan kişi 220 milyon dolarlık bir seçim için bir yardım alıyor ve bundan dolayı oldu. Bildiğiniz gibi ortada bir Epstein dosyası var. Bu Epstein dosyasında bu hafta enteresan bir gelişme oldu. O gelişmelerin bir tanesi yani Trump bu konuya direkt dahil olmamış olsa bile oradaki bulunan bütün dosyaların paylaşıldığı söylendi. Bu 3,5 milyon dosyanın içinde. O dosyalarda 40 bine yakın dosyanın Trump'ın da içinde suçlandığı, yani suçlu olduğu demiyorum, suçlandığı. Ama bunların halkla paylaşılması gerekiyordu. Şu an yani onun çok büyük bir etkisi var. Kemal Bey, Pete Hegseth ilk başta sesi çok çıkıyordu. Biraz kısılmaya başladı. Marco Rubio öyle. J.D. Vance'in hiç sesini duyamadık. Aslında bu tepedeki isimlerden de bahsediyoruz. Aynen, tepedeki isimlerden bahsediyoruz. Bunların bazıları zaten Trump'a zarar veriyorlar. Çünkü şu an yani kamuoyundaki duruma bakınca bu ilk günkü yapılan saldırının dışında o masum kız çocukların öldürüldüğü saldırının dışında genel olarak yani şu an İsrail'in daha üstün durumda olduğunu düşünmüyor kimse burada. Ve o yani önemli bir durum Amerika'da, yani onu kolaylıkla sağlayamazsınız çünkü bu
Yani az önceki paylaştığımız görüntü gibi birçok görüntü burada da bunu biraz zaman gösterecek gibi geliyor. Ama Trump'ın şu an başı çok ağrıyor başka işlerden dolayı. Ben bu yayına katılmadan hemen önce burada bizim bir iki yere verdiği Congresswoman senatörlerimiz var. Onlarla ben çalışıyorum. Sarah McBride'la görüştüm. Genelde yayınlardan önce arıyorum onu. Ondan sonra dedim ki Trump bundan dolayı bir azir durumu olur mu? Bu işte savaştan dolayı. Bana söyledi şu, yani bu yani dış politikayla ilgili genelde onlara odaklanmıyoruz. Çünkü hani halkın belki tam etkisi desteği olur ya da olmaz. Ama Trump'ın o kadar çok şu an problemi var ki dedi. Yani bu ara seçimlerden sonra kesinlikle azil ilgili dosyalar olacak ve onları da herhalde beraber göreceğiz. Beraber göreceğiz oradaki gelişmeleri. Bir misafirimiz daha var. Şimdi bunun diğer boyutuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey olur mu Kıvanç? Şu oldu. Aydınlık Gazetesi Ulusal Kanal zaten bu konuyu işlemeye başlayacak. Tevfik Kadan arkadaşımız işaret fişeğini yaktı, çaktı zaten. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bununla ilgili çalışmalarımıza hız vereceğiz. Evet, biz de araştıracağız bir yandan. Şimdi Kemal Erkan'a bir dönmek isterim. Amerika'daki misafirimiz, siyaset uzmanı. Kemal Bey'le ilk konuşmamızda, Kemal Bey şöyle dediniz bana. Endişelerimden biri Mescid-i Aksa'ya bir sahte bayrak operasyonu olur ve bununla ilgili süreç derinleşir mi? Böyle bir amaçları olabilir mi dediniz. Tam da bu bağlamda ana haber bülteninde de değerli izleyicilerimizle paylaştık. İran İstihbarat Bakanlığı da İsrail'in böyle bir saldırı hazırlığında olduğunu, sahte bayrak operasyonu hazırlığında olduğu bilgisini paylaştı. Bir füze saldırısı düzenlenmesi sonrasında da tabii ki suçun İran'a atılması şeklinde. Dolayısıyla buraya dair hem yansıyanları hem düşüncelerinizi diliyoruz, böyle bir olasılık olmaz. Son derece hassas bir konu olur dünya içinde. Neler söylersiniz? Şimdi bu çok önemli bir konu çünkü şöyle, zaten hassas yapan en önemli şeylerden bir tanesi bizim için. Hem Müslümanlar için hem de diğer dinler için çok kutsal bir yer olması. Şimdi İsrail oyunu kuralına göre oynamadığı için, yani hiçbir şekilde güvenilemeyeceği için ve kendini bir şekilde haklı göstermek isteyebileceği için, yani bu siz işte ne diyorsunuz ona, false flag dediğimiz yanlış haberleri, dünyanın bir şey dediniz, false flag neydi? Yanlış bayrak. Sahte bayrak operasyonu. Bu sahte bayrak olayı. Bunlar yapabilecek durumdalar. Zaten yani Türkiye'deki düşen füze, Azerbaycan'a giden füze dahil olmak üzere, Güney Kıbrıs'a düşen füze dahil olmak üzere, bunların nereden geldiğinin zaten İran'dan gelmediğini gördük. Yani bir şekilde bunlar olayı kendi tarafına çekmek için bütün her şeyi yapabilirler. İki, üçüncü işte temple dedikleri, mabet dedikleri şey. Ben bunu düşünürken, yani size de söyledim herhalde. Evet. Ben önce bizim yakın çevremde işte ben işte YouTube'da da program yaptığım için biraz işte düşünüyorum hani ne olabilir, niye böyle bir motivasyon var falan. Ve şu aklıma geldi. Ya bunlar şimdi böyle bir durumda işte İran'ı suçlayıp ya işte oradan gelen bombayla işte Mescid-i Aksa yıkıldı. Şimdi yani onlar için okey tamam şimdi yeniden yapabiliriz gibi bir duruma girecek olabilirler. Tam ben bunu derken ertesi gün Tucker Carlson bunu programında dillendirdi. Yani o zaman ben biraz yani düşündüğümden de ürktüm aslında olarak yani evet. Demek ki bu sadece çok zorlayarak düşünecek bir şey değil ve bunu konuşuyorlar. Şimdi az önce savunma işte Amerikan Savaş Bakanı diyor kendisini. Böyle bir durumda bir de paylaştılar, işte bu Yahudi Taham'ın bir programdaki görüntüsü paylaştılar. Bu Savaş Bakanı'nın da 2017'de galiba bir videosu var. Bu Temple'la ilgili konuşuyor. Nasıl yapılır? İşte orasının yıkılması lazım. Yani biraz böyle sapkın bir imat gibi düşünün bunları. Bunlar şu an karar veriyorlar. Yani bazen kongreyi bypass ediyorlar. Bazen Trump'ı sıkıştırıyor. Dolayısıyla yani her şey beklenebilir. Tabii ki bu o zaman yani kaçınılmaz bir başka bir boyuta geçer. İnşallah oraya geçmez. Ben şunu söyleyeyim. Benim umudum şu. Yani Amerika bu savaşı kendi tarafından yaptığı yanlışı kabul edip bitirmesi lazım. Tamam biz ateşkes yaptık. Gideceksin işte karşı taraftaki muhabbet. Bu adamın kim? Bunun yanlış olduğunu kabul edip bu savaşı bitireceksin. İsrail'e de olması gereken işte yere koyup orada sınırlı olarak sanıyorum 67 sınırları diye hatırlıyorum. Oraya geçip oraya gönderip
bu olayı tamamen bitirmeleri lazım. Aksi takdirde bu habire önümüzde başka bir konflikt, başka bir mesele olarak gelecek ve bu artık hakikaten yani kamuoyu böyle bir şeyi ne duymak istiyor, ne yaşamak istiyor, ne de buna şahit olmak istiyor. Yani umuyorum yani birkaç gün içerisinde biz burada olumlu bir adım atarız diye düşünüyorum. Kemal Bey, size şunu sormak istiyoruz. Özellikle bu cephane konusunda ve yeni füzelerin üretimi konusunda bütün dünyada bir tartışma yapılıyor. Özellikle İran'ın çok ucuza kuvvetli teknolojiler üretebilmesi, bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojilerini pahalıya üretmesi, silah stoğunun hızla erimesi üzerine çokça tartışmalar yaşanıyor. Amerikan basınında bununla ilgili çıkan güvenilir haberler bize ne söylüyor? Gerçek ne yani? Bunu destekleyen haberler var. Bunun çok maliyetli olduğunu ve hatta bazı yerlerde biraz da olayı tiye alıyorlar işte. Yani 35-40 bin dolarlık bir drone'un işte 1 milyon, 2 milyon dolarlık bir füzeyle düşürüldüğünü ve bununla mücadele etmenin artık çok zor olduğunu, çok masraflı olduğunu onları yani 3-4 farklı yerde okudum. Ama yani buradaki zaten şey değil yani biraz Kıvanç Bey şeye bakarsanız yani halk zaten o kadar bilgi değil burada. Yani bizim buradaki seçimlere katılım oranlarına bakın. Benim yaşadığım eyalette de var. Burada ön seçimdeki kazanan kişi demokrat. Bizim burası demokrat bir eyalet. Genel işte Ulu Mavi eyaletlerden bir tanesi. Şöyle %20 bu ön seçime girdi. Yani düşünün %20'yi biz eyaletin valisini seçiyoruz. Yani bu şey bir durum. Yani bence şu an yani şu görüntü olarak söyleyeyim. Yani Amerika'da 27 senedir ben buradayım. Ben hiç bu kadar İsrail karşıtlığı görmedim şimdiye kadar. Yani şu an yaşadığımız Amerika'da bu Gazze olaylarından başlayarak bugüne kadar bu kadar İsrail karşıtlığı görmedim. Ve haklı olarak tabii ki bu noktaya gelindi. Dolayısıyla artık kimse böyle işte ucuz haberlere kalmıyor. Biraz daha yeni gençler biraz daha bilinçli. Yani buradaki üniversitedeki yaşanan olayları hatırlarsınız Gazze Savaşı sırasında. Yani burası gerekli tepki veriyor gibi ve şu an İran'ın üstünlüğü olduğunu da düşünüyorlar. Yani bunu hani ne kadar görürüz gazetelerde ya da şeylerde sosyal medyada bilemiyorum ama eğer bu büyük habercilere yani bağımsız büyük habercilere bakarsanız onlar hiç çekinmeden işte mesela diyor ki şey yapmış yani bu Mark Levin'in savaşıdır. Bu Ben Shapiro'nun savaşıdır. Ve bu kadın Trump'ın en büyük destekçilerinden bir tanesi. Yani burada artık böyle bir yani Tucker Carlson işte Benjamin Netanyahu'nun bu amaçları doğrultusunda Amerika'nın çok büyük bir felakete doğru gittiğini söylüyor. Yani masraflık konusu bir net. Yani orada bir şey yok ama zaten şu an belki de kamuoyu en güzel şekline büründü bu İsrail'deki Siyonist grup için. Yani burada şimdi İsrail derken de yani her Yahudi Siyonist olarak görmemek lazım. Buradaki İsrail hükümetine özellikle benim vurgulamak istediğim Siyonizme olan vurgu buradaki önemli olan. Bir şeyi söyleyeceğim. Yani eğer müsaademiz varsa yani bir hani arkada kalmasın diye. Çünkü bu olayda çok bilinmeyen olduğu için bir şeye bakmıyoruz. Yani şimdi ben birkaç alternatifle yani şu var olabilir diyorum. Ama ben 4 senedir BRICS üzerinde konuşuyorum. BRICS biliyorsunuz işte Brezilya'nın, Rusya'nın, Çin'in kurduğu başında 5 kurucu olan daha sonra 7 kişi kattılar. Ve BRICS şu an dünya nüfusunun yarısını temsil ediyor. Türkiye katılmıştı şey olarak gözetmen ülke olarak sanıyorum bir sonraki aşaması Türkiye'de katılacak diye hatırlıyorum. Ama şimdi buradaki önemli olan nedir? Şu an Amerika'nın 2008'deki borcu 10 trilyon, 2016'da 19 trilyon, işte 2016'dan 2026'ya tam 39 trilyon. Yani bu artan borç herhangi bir yani işte üretimle şununla bunu kapanabilecek bir borç değil. Tamamen kontrolden çıkmış bir borç. Bugüne kadar bunu idare etmesinin sebebi dolar global bir currency olması, para birimi olmasından dolayıydı. Ve şimdi bu BRICS'le beraber bunu kaybetmek üzereydi. Şimdi biz neler konuşuyoruz? İşte mesela bu petrolyum dolar diyoruz. Yani biri petrolünü satabilmek için dolar almak zorunda. O dolardan işte şeye geçmek zorunda. Yani sistem tamamen haksız bir şekilde Amerika'daki financial sistemi destekliyordu.
BRICS ülkelerine bence bir saldırı da oluyor olabilir. Olabilir. Yani aslında baştaki Erkan Bey'in söylediği nokta aslında, değil mi? Oradaki ittifak vurgusunu yapmıştı. Bu ve daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın. Stay United.